Herkese merhaba. Biz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki keyfiniz, neşeniz, sağlığınız yerindedir. Aslında şimdiki yapacağımız açılımı birkaç gün sonra yapma niyetindeydim. Ama Instagram'da dolaşıyordum. Bir post gördüm. Ne diyordu posta? Doğru kişiyi beklerken yanlış kişilerle vakit geçirmeyi, eğlenmeyi unutmayın. Tabii bu herkese uyacak türden bir şey değil. Bu açılımın konusu da şey olacaktı. Geçmişimizdeki insan ya da niyet ettiğimiz kişi beklemeye değer mi? O postu görününce dedim ki bu açılımı biraz öne alalım. Öyle geldim ve niyet ettiğimiz kişiyi beklemeye değer mi? Bu durum size neler kaybettirir, neler kazandırır? Bunları öğrenmeye çalışacağımız bir açılım yapacağız. Lütfen açılımların kolektif düşünülerek hazırlandığını unutmayın ve ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz açılımı. Çok da fazla uzatmak istemiyorum lafı. Kurduğunuz etkileşimler için de peşinen teşekkür etmek istiyorum. Eksik olmayın. Hemen açılıma başlıyorum ilk sorumuzda. Geçmiş ilişkinizde neyi öğrenmeniz gerekiyordu? Geçmiş ilişkinizde neyi öğrenmeniz gerekiyordu? Sanki dilek ve isteklerinizin, arzu ettiğiniz şeylerin kötü çıkabileceği, bazen insanların e, yanlış tercihler yapabileceğini, yani belki bu siz değil de niyet ettiğiniz kişidir, yanlış yollara sapabileceğini, bu durumun açıkçası size bir yalnızlığa doğru itebileceğini öğrenmiş olabilirsiniz açıkçası. Duygularınızı belki çok büyük bir istekle, arzuyla açmıştınız ona. Karşılıklıydı böyle duygularınız ama bazı kötü durumlardan sonra ne bileyim gölge kimliğiyle size göstermediği tarafla yüzleşmeniz sizi içinizde kapatmış olabilir. Belki öğrenmeniz gereken şey buydu. Belki de şey diyordu. Evet, çok büyük arzularla isteklerle yola çıktın ama pek de hoş olmayan bir kişiyle karşılaştın ve bu durum yerine aslında istek ve arzuların olsa da bir şey yapmamayı öğrenmeliydin. İçine kapanıp bu durumu sorgulamayı öğrenmeliydin diyor olabilir kart. Bir kartla burayı destekleyelim. Evet, bakın, ruh halleri hakimiyeti. Belki bunu çok fazla başaramamış olabilirsiniz. Tabii tatsız tatsız şeyler yaşayarak deste altımızda geçmişi bırakmak kartı. Tatsız mevzular yaşayarak kendinizi bastırmış olabilirsiniz. Belki kişiyi, durumu kaybetmemek için gerçek duygularınızı ve düşüncelerinizi açmamış olabilirsiniz. Ya da açıyordunuz ama yine de ne derler, aslında hissettiğinizi çok fazla yansıtmamış olabilirsiniz. Çok üzülüyorsunuzdur ama ona çok da fazla üzülmediğinizi gösteriyor olabilirsiniz. Olmuş olabilirsiniz. Belki bundan bahsediyor olabilir kart. Peki bu kişiyle olan ilişkiniz neden sona erdi? Biraz destekledim. Burayı çok iddialı geldi. Onun ya da sizin yaşadığınız kararsızlıklar olabilir. Karar verememe halleri olabilir. Gerçekten bir ilişki isteyip istemediğini düşünmüş olabilir açıkçası. Sonra çok acımasızca yaklaşmış olabilir size. Bazıları başka insanlarla tanışmış, karşılaşmış ve bu sebeple size arkasını dönmüş, sırt çevirmiş olabilir. Çünkü Güneş kartıyla bundan da bahsedebiliriz. Aynı şekilde biraz destekleyelim burayı. Bakın, ayartma, yani iki kişi arasında kalmış olabileceği gibi belki iki durum arasında da bir kalmış olabilir. Sadece bir partner değil de belki başka şeylere uydu ya da başka şeyleri meyletti. Bundan bahsediyor olabilir. Bakın, sanki
Bu ilişkinin sonlanması bir şekilde size de faydalı olmuş da olabilir açıkçası. Koruma kartı kılıç dörtlüsünün üzerine geldi. Sanki bu ayrı geçirdiğiniz, yalnız kaldığınız, sorguladığınız süreç sizin hayrınıza olmuş gibi bir mesaj da alabiliriz buradan açıkçası. Ve belki bir güneş kartıyla ve kader çarkından da bahsedecek olursak aranızdaki bu yaşanan durum biraz ego çatışmasına da dönmüş olabilir açıkçası. Biraz kibir de gün yüzüne çıkmış olabilir. Hemen geliyorum, ezan başladı. Tekrar merhaba. Aynı zamanda şey de diyor olabilir, iletişim diliniz son zamanlarda çok bozuldu ve kişi yapıcı olmak yerine sert bir dil kullanmaya başlamış olabilir. Bunu siz de yapmış olabilirsiniz. Mesaj kartı kılıç kralının üzerine gelince bundan da bahsetmek istedim. Devam ediyorum seçmeye. Bakın ona daha iyi gelebileceğini ya da siz de aynı şekilde daha iyi olabileceğini düşündüğünüz başka bir duruma ilerlemiş olabilirsiniz. Bu da pek mümkün. Ve kader çarkının üzerine kök, yani ailesi tarafından istenmemiş olabilirsiniz ya da bu ilişkinin ailesi tarafından hoş karşılanmayacağını da düşünmüş olabilir. Yani atasal bir durum da olabilir açıkçası kökle birlikte. Deste altımızda barış geldi. Bunu da göstermeden geçemeyeceğim. Peki ilişkinin size öğrettiği en önemli ders neydi? Bunu da hiç kullanmadığım bir desteden alayım. Ha bir de şey söylemek istiyorum ya, bireysel açılımlarda da bu soru çok geliyor. Niyeti temiz kişiyi, aklınızdaki kişiyi beklemeli miyiz falan. Bunun kararını verecek olan sizsiniz. Yani beklemeye değer mi değil de nasıl hayatınızı nasıl geçireceğiz? Yani ne bileyim, beklemeniz gerekiyorsa beklersiniz. İçinizde siz bunu açıkçası bilirsiniz. O yüzden en doğru kararı yine siz verin. Siz vereceksiniz. Eğer hazır değilseniz zaten bir ilişkiye kimsenin kalbini kırmaya da gerek yok. İyileşme sürecinize güvenin. İlişkinin size öğrettiği en önemli ders neydi peki? Çok güzel geldi. Deste altımızda değnek beşlisi. Sanki bir ilişkinin tamamlanması için, daha düzgün bir ilişki olabilmesi için somut adımların, tutkulu adımların atılması gerektiği bir ilişki için gerçekten tüm çabanın sarf edilmesi gerekiyordu gibi bir anlam çıktı buradan sanki. Şeyi anlamış olabilirsiniz. Ya o hiçbir şey için çabalamadı. Yani ona aşık olmasam bu kadar ne derler, çileyi çekmem, bu kadar üzülmem, açıkçası uğraşmam da demiş olabilirsiniz. Belki bundan sonraki ilişkinizde en ufak bir çabasızlık, bir mücadele hali görmediğiniz zaman belki olanı terk etmeyi bilebileceksiniz gibi bir öğreti çıktı burada açıkçası. Hem somut adımlar hem istek ve arzularının peşinden gidebilecek türden bir insanın önemini anlamış olabilirsiniz. Korkularınızı da yüzleştirmiş olabilir. Böyle bir ilişki deneyimlemek açıkçası. Ve sanki gerçekten az önceki söylediğime yine geleceğim. Yani sanki bir ilişkide olması gereken şey, ufacık bir problem de olsa, büyük bir problem de olsa bunu iyileştirmeye yönelik adımlar atmanın sağlıklı olabileceğini düşünmüşsünüzdür belki de. Bazılarımız da yalanları artık dürüst olmayan insanları, kişileri gözünden tanıyor, hal ve hareketlerinden tanıyor, öğrenmeyi çok iyi bir şekilde yaşadığı acı tecrübeyle öğrenmiş olabilir. Bakın engellerin hep bir mücadeleyle, çabayla, ya bu böyledir, illa buna soru sormaya gerek yok aslında ama yani çok öyle geldi. Tılsım 8 üstüne daha kart. Hani zorluklarla, karşımıza çıkan engellerle uğraşarak atlatabileceğinizi, hiçbir şey yapmayınca bir şeyin olmadığını bir kez daha tecrübe etmiş olabilirsiniz. Evet, yani yaşadığınız bu tecrübeler sizi olgunlaştırdı elbette. Ve belki bazılarımız da affetmenin belki kendimizi, belki başkasını çok önemli bir şey olduğunu, hayata devam edebilmek için bunun gerekli olduğunu da öğrenmiş olabilir. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Geçmişinizde kalan kişinin şu anki sizde olan enerjisi nedir peki? Bunu da soralım. Yine kullanmadığım bir desteden seçeceğim. Niyet ettiğiniz,
aklınızdaki kişinin, geçmişinizde kalan kişinin size karşı şu anki enerjisine. Ama kendi alanınızda çok iyi bir şekilde görüyor sizi. Dediğim gibi haber topluyor olabilir sizden, gözlemliyor olabilir sizi. Aynı şekilde sizin de artık çok fazla duygusal değil de somut adımlar beklediğinizi, artık duygularınızdan ziyade biraz zihin çalıştırdığınızı düşünüyor olabilir. Bakın yalan kartının üzerine kılıç yedilisi geldi. Değnek altılısı. Valla neyi nasıl başaracağını bilmiyor açıkçası kişi şu an. Kılıç yedilisi enerjisi de var. Enerjisindeki yalanın üzerine geldi dediğim gibi. Zorlukların üzerine bir daha kartı geldi. Bir zafer kazanma arzusu var sizinle ilgili enerjisel anlamda. Ama neyi nasıl başlatacağına dair bir kararsızlık demeyeyim ama bir bilememe hali söz konusu şu an kişide. Sizin olduğunuz alanın çok sağlam ve çok güven verici bir noktada olduğunun çok farkında bir insan. Zafer kazanmak için türlü türlü yollara başvuracak da olabilir. Bundan da bahsediyor olabilir ama şu an sanki o adımları nasıl atacağına dair bir fikri yok gibi görünüyor. Bakın sizin kendi alanınızda çok mutlu, çok keyifli bir yerde olduğunuzu düşünüyor kişi. Kılıç prensinin üzerine değnek prensi geldi. Kılıç yedili üstünüzde aşıklar kartı. Yani enerjisel boyutta bakın yani iyileştirme kartı kupa kralı geldi yine. Kupa altısı. Ya yok enerji deste altımızda kupa altılısı. Ya enerjisel anlamda bir sıkıntısı yok açıkçası. Yani sizi özlüyor, sizi düşünüyor. Sadece dediğim gibi kararsızlıkları var. Nasıl başlatacağına dair bir fikri yok kişinin. Ama bir karar verip harekete geçme arzusu da var açıkçası. Yani durumu, şartları iyileştirme enerjisi çok barındırıyor diyebiliriz. Peki gelelim birazcık can alıcı sorulara. Bu kişi hayatınıza geri dönmek istiyor mu? Yine kullanmadığım bir desteden alayım. Bu kişi hayatınıza geri dönmek istiyor mu? Şeytan kartı. Yıldız kartı. Bakın ya ilk başladığımızda nasıl başlamıştık? Yıldız, şeytan. Bu sefer şeytan ve yıldız. Sanırım doğru enerjiyi okuyoruz. Değnek kralı. Aa bu kadar olur ya. Bakın burada da kupa dokuzlusu. Burada da kupa dokuzlusu. Of müthiş, tüylerim diken diken oluyor ya. Gerçekten müthiş geldi. Az önceki sorumuzda da değnek beşlisi deste altıydı. Burada da geldi. Sorumuz bu kişi size geri dönmek istiyor mu? İstemek ne kelime? Yani arzular, şelale, istekleri, niyeti o kadar çok yani fazla bir şekilde istiyor ki bağımlılık çalıştırıyor size. Ne bileyim bu ilişki için bakın kılıç yedilisi gelmişti. Burada da şeytan kartı hani sizi tekrar bu ilişki içine sokmak için elinden gelen tüm çabayı sarf etmek istiyor ama yine dediğim gibi kupa dörtlüsü enerjisinde olduğu için şu an belki bunu nasıl başaracağını bilmiyor. Buraya destek almak istiyorum ya ama hangi desteden alalım? Şundan alalım. Bu kişi size geri dönmek istiyor mu? Yani aslında destek almaya bile hiç gerek yok. Yani çok istiyor görünüyor. İkiz Alev bağlantısı şeytan kartının üzerine geliyor. Siz düşünün. Evet bu yine bazılarımız için şurada aile engeli olabilir falan demiştim. Öyle bir durumdan dolayı da şu an ne yapacağını bilemiyor olabilir. Belki bu durumu size yansıtmıyordur. Sizinle ilgili ne derler yeni kararlar almak istiyor olabilir. Bakın değnek kralı bazılarınıza bir göndermeler yapıyordur. Siz de onu istiyor musunuz gibi bir şeyler olabilirdir. Bazılarında da şöyle bir durum söz konusu. Sizin ya da kendisinin harekete geçmesi için yalnız kalmasını da bekliyor olabilir açıkçası. Kesinlikle istiyor diyebiliriz. Peki bu kişinin
Bu ilişkiyi yeniden canlandırmak sizin için hayırlı olur mu? Bunu Rumi'ye sormak istiyorum. Bu ilişkiyi yeniden canlandırmak sizin için hayırlı olur mu? O kadar güzel geliyor ki bu kader çarkı da vardı. Çok çok benzer kartlar geliyor ya. Bakın yine deste altımızda tılsım sekizlisi. Yani bazıları için gerçekten bu ilişkinin ne derler artık bir kapanmamış ve bazı kısmetler, bazı şanslar olacaktır gerçekten isteyenler için. Ama sanki siz kendi alanınızı korumaya devam edin. Yani çok fazla uğraştıysanız artık uğraşmayın ve ne derler teslim olun, sürece güvenin. Yani eğer somut bir şekilde size gelecekse, ne bileyim kurtulması gereken alışkanlıkları varsa, ne bileyim hayatında biri vardır ve siz bunu istemiyorsunuzdur. Yani doğru bir şekilde gelirse, bakın kart da çok güzel diyor. Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Eğer gerçekten bunları size somut bir şekilde verebilecekse buyursun gelsin, ama sanki siz artık bir şey yapmayın diyor kartlar. Evet, bazılarımız için gerçekten bu süreç asla kapanmamış olabilir. Biraz destekleyelim burayı. Yeniden canlandırmak sizin için hayırlı olur mu dedik. Hicap, hasret, denge. Evet, bir o dengenin sağlanması gerekiyor. İşte dedim ya, siz çok fazla uğraştıysanız artık uğraşmayın, bırakın o uğraşsın. Çünkü hasret çekiyor, özlüyor, o da sizin gibi. Utandığı durumlar var. Hep açılımlarda hep denk geliyoruz. Bakın yani tam da size dediğim noktada değnek dokuzlusuna beklemek kartı geldi. Olayları zamana bırakılması, süre tanımak, acele etmemek, ummak. Bakın yani çok güzel geliyor ya. Tılsım dörtlüsü üzerine zaman kartı geldi. Yani sanki kartlar size diyor ki, yani utandığı durumlara kendini sokan o, hasret çeken ikinizsiniz. Ama sen bu hasretle birlikte çok fazla adım attın, uğraştın. Belki bir süre sonra beklemeye başladın ama sanki artık senin yapacağın hiçbir şey kalmadı. Sen ne derler, durumu şartlayabilmek adına beklemeye devam et. Zaman gelince olacak. Kader çarkıyla açtık. Yine bir zaman kartıyla kapadık. Peki bu kişiyi beklemek size ne kaybettirir diyelim. Bu kişiyi beklemek size ne kaybettirir? Bakın bazılarının duygusal biri her şeyi yapabilecek potansiyelde bir kişi kaybedebileceği gibi, bazıları kendi özgüvenine de zarar verebilir gibi açıkçası görünüyor. Bazı işte kılıç buraya ne gelecek çok merak ediyorum. Bakın yani çok sağlam somut adımlarla bir başlangıç kaybetme ihtimaliniz çok fazla var. Yani sanki adil, siz o bilgelik sizde var, o içinizde var. Adil mi davranıyorsunuz kendinize? Sanki birazcık bunu sorgulamanız gerekiyor. Eğer cevap içinizde ve sizdeyse lütfen bir şeyleri ertelemeyin. Ne bileyim, belki çok güzel bir fırsat vardır önünüzde. Ve siz bu, ama tabii hazır da olmanız gerekiyor bunun için. Duygusal olarak belki bir iş girişimi yapabilmek için hazır hissediyorsanız kendinize ve başlamam gerektiğini düşünüyorsanız hiç başlamayın. Sanki burada birazcık duygusal ve ne bileyim ciddi bir başlangıç fırsatını erteliyormuşsunuz gibi göründü. Hiç destek almayacağım buraya ya. Çünkü çok net geldi açıkçası. Şu Orşa'dan bir tane alalım. Bu durum size ne kaybettirir? Beklemek. Sorgulamak. Yani çok dediğim gibi, eğer sorguluyorsanız, hazır hissetmiyorsanız bekleyin. Ama bir tane daha alabilir miyiz buraya? Sanki ikiye çok bölünecekmiş gibi. Bakın evet, yani bir tarafınız bu ilişki bitmedi diyor. Bir tarafınız, yani netleşene kadar bence kendinize zaman tanıyın. Çünkü evet, yani çok öyle açık uçtu geldi gerçekten. Hani hazır değilsiniz belli ki. Hem olası potansiyelleri değerlendirip hem aranızdaki şeyin bitmemiş olduğuna inanmak, biraz zaman tanıyın kendinize. Burası sanki öyle geldi. Peki size ne kazandırır diyelim? Yine kullanmadığım bir deste daha seçeyim. Peki niyet ettiğiniz aklınızdaki kişiyi beklemek size ne kazandırır?
Vallahi açıkçası bunu asla başladık burada da. Çok güzel geldi ya. Bakın yani burası da çok güzel geldi. Sanki o bağın asla kopmadığını, onun dönüşerek, değişerek geleceğinizi biliyorsanız, hissediyorsanız bunu ve ne bileyim aramızda bizim o kadar çok engel yok. Belki de vardır ama bu engeller ortadan kalktığı zaman biz onunla olacağız. Evet korkuyorum bazen o gelebilecek mi, bunu başarabilecek mi gibi endişeler taşıyor olabilirsin ama burada çok şey var ya. Kupa ikilisi var, ne bileyim kılıç ası var. Yani sanki bitirmesi gereken şeyleri bitirip size doğru adımlarla dönüşerek geldiği zaman olacak diyenler var burada açıkçası. Yani olacağına inanıyorsanız ve hissediyorsanız beklemek de mantıklı görünüyor açıkçası sizin için. Buraya da iki kart alalım yine. Bakın yani zeka ve en büyük mucize kartı geldi. Çok burası da çok manidar geldi. Deste altımız da yenileme. Gerçekten hani mesajlar doğru insanlara ulaşacaktır inşallah. Eğer aklınıza mantığınıza yatıyorsa bu konuyla ilgili ne bileyim mucizelere inanıyorsanız, mucize bekliyorsanız, ne bileyim bu konu hakkında çok fazla duanız, isteğiniz varsa ve e, olması gerektiğini yani zaman tanıyın kendinize ya. Çünkü burada bazı insanlara gerçekten bekle diyor kartlar sanki. Yani korkuların olsa da, endişelerin olsa da bekle diyor açıkçası. Yani çok birazcık tuhaf oldu ama siz o ayrımı yapabilecek kapasitesiniz. Biliyorsunuz o sizde var açıkçası. Beklememeniz gerekiyorsa beklemeyin. Çünkü kartların da böyle geleceğini açıkçası tahmin ediyordum. Çünkü herkes bir şeyler duymak istiyor. En doğru yanıtlar umarım ulaşıyordur. Hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Niyet ettiğiniz kişinin hayatınıza geri dönmesi sizin için nasıl bir sonuç doğurur? Yine Rumi'ye sonuç soralım bunu. Ya aslında bu soruyu sormaya da ya da soralım. Niyet ettiğiniz kişinin hayatınıza geri dönmesi sizin için nasıl bir sonuç doğurur? Buna çok almayacağım açıkçası. Ya da alayım ya. Hatta şurayı da alayım. Valla açıkçası bazıları bir yüzleşme yaşayıp hiç söyleyemediklerini söyletip konuşup daha doğrusu yüzle gelip onun canını yakacak olabilir. Bazılarımız artık ben çok da fazla bu durumu yaşayıp konuşup yüz yüze gelip söylediklerimi söylemek isteyip onun da belki canını yakmak isteyecek olanlar vardır. Açıkçası böyle geldi. Kılıç üçlüsü ve kılıç yedilisini görünce sanki kartlar birazcık da şey diyor. Bak bakalım hani sana senin istediklerini verebilecek mi? E, Seni arzu ettiğin şekilde mutlu edecek mi? Yani bunun kararına ver. Yoksa bir döngüyü tekrar başlatıp açıkçası kendini gene sıkıntılı durumlara sokma diyor olabilir. Birazcık buraya destekleyelim. Niyet ettiğiniz kişinin hayatına geri dönmesi sizin için nasıl bir sonuç doğurur? Bakın yani bazıları gerçekten bu karşılaşmayla, bu konuşmayla birbirlerine bir şeyler sunup teklif edip desktoplarını da göstermek istiyorum ya. Bakın sanki zamanı gelenler için ya. Burası çünkü herkese uymayacak. Çünkü bazıları gerçekten bu yüzleşmeyi yaşayıp hayatından başka yönlere çıkacak olabilir. Çünkü ben diyecek burada artık beslenebileceğim, alabileceğim bir şey yok. Çok haksızlıklar yaşandı. Kabul edemeyeceğim şeyler yaşandı. Artık hissizleştim sana karşı. Ama bazılarımız da ne bileyim o dediğim gibi ilahi aşkı, kupa ikilisini gördük. O koşulsuz sevgiyi hissedenler tüm bu yaşananlardan arınıp uzlaşacaktır. Yani burası da birazcık ayrıldı ama yine de diyor kartlar dikkatli olun size sunabileceği şeyler, başarabileceği şeylerse sanki o şekilde ilerleyin. Dikkatli bir şekilde ilerleyin. Yani neye karar vereceğinize çok dikkat etmeniz konusunda uyarıyor açıkçası. Kartlar size. Peki bu kişiyi bırakmak ve ilerlemek sizin için daha mı faydalı? Yine Rumi ile devam edeceğim. Ya da Rumi ile devam etmeyelim. Şununla alalım. Bu kişiyi bırakmak ve ilerlemek sizin için daha mı faydalı?
Değnek altılı istiyorum, pardon. Tılsım altılısı. Biraz burayı destekleyerek ilerlemek istiyorum. Vallahi açıkçası değnek beşlisi, büyücü kartı, değnek yedilisi, kılıç kralı, yani sanki kılıç dokuzusu da var yine sonunda. Bu kişiyi bırakmak ve ilerlemek bazılarımız için acı verici de olsa da bunu yapmaya koyulmak isteyebilir ki koyulabilecek olanlar da çok fazla var. Çünkü kılıç kralı burada o şekilde yine çok fazla çıkmıştı. Aynı durumları yaşamak, üzülmek istemeyenler mutlaka olacaktır. Yani sanki biraz kartlar yine dediğim gibi bir uyarı niteliğinde geldi açıkçası. Yani bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. İkinizin de, yani hep aynı mücadeleleri mi yapacaksınız? Kendinizle, birbirinizle mi çalışacaksınız? Bunları iyice düşünmek daha iyi olacaktır size. Yani belki de bazılarımız acı çekerek, istemeyerek de olsa artık bu ilişkiden uzaklaşacak da olabilir. Yani yine potansiyel sizin elinizde durumu oldurabilmek. Biraz detaylandıralım burayı. Yani yine kartlar sanki acele etmeyin. Eğer acı çekmeniz gerekiyorsa acınızı çekin. Yani yaşayın bu durumu. Yeniden bir yola çıkmak, bazı durumları değerlendirmek istiyorsanız bunu da yapın. Yani çünkü diyor çok fazla işaret alıyorsunuz siz. Belki de şu an olmayan bir durumu yaza çevirecek, mutlu edecek olabilirsiniz. O rehberlik, o anlayış çatıştığınız ortamlarla, tartıştığınız insanlarla, belki denk geldiklerinizle bir oluyor diyor. Anlayış yükleniyor size. Rehberlik alıyorsunuz. Yani en doğru kararı siz vereceksiniz. Çünkü gerçekten o işaretleri alıyorsunuz. Belki okuduğunuz bir kitapta, dinlediğiniz bir müzikte, belki bir filmde yapmanız gerekeni siz biliyorsunuz açıkçası. Eğer dediğim gibi üzülüyorsanız çok da fazla yıpratmadan sürecinizi bu şekilde de atlatmaya çalışabilirsiniz. Üzülün ama çok da heba etmeyin kendinizi. Bakın bir uyanış hali var. Yani bu sizsiniz. Lütfen kendinize zaman tanıyın. Peki kartlar size nasıl bir tavsiyede bulunur? Bakın yani çok güzel geldi. Sanki şey diyor, bırak tılsım sekizlisi, yani uğraşsın seninle, uğraşsın. Yani daha doğrusu bu ilişki için çabalasın eğer çabalayacaksa, ama böyle küçük küçük adımlarla, haber göndererek, küçük küçük yemleyerek değil. Evet yani korkuyorsun, belki bir daha yollarımız kesişmeyecek, belki bir yüzleşme yaşayamayacağım, ama bu yolda insanlar bu şekilde korkuyla sınanarak belli bir mertebeye erişiyor diyor. Yani sanki şey, o gerçekten gücünün potansiyelini fark ederse, bir şeyler için uğraşırsa olsun bu ilişki. Yoksa sen yani kaybetme endişesiyle, korkusuyla her şeyi yaparsan olmaz diyor sanki kartlar. Doğru mu anladık burayı? Gizemler anlatılmaz, yalnız bilenler bilir. Yani mesaj biraz sizde geliyor sanki. Böyleyse böyledir. Şu desteden de size bir kart seçmek istiyorum yüksek benliğimden. Bir tane niyet ettiğiniz kişi için gelsin. Tam şuraya çekelim. Bir tane de sizin için gelsin. Ondan bağımsız. Niyet ettiğiniz kişi beklemeye değer mi? Onunla ilgili ne söylemek ister bize kartlar? Tam olarak deneyimlediğinde anlayacaksın. Yani çok çok açılımı özetledi gerçekten. Yani acı çekiyorsanız kendinizi heba etmeden, bir kez daha söylemem gerekirse, acınızı çekmeye devam edin. Ama hani bitti artık, ben ona geri dönmem falan diyorsa lütfen yolunuza devam edin. Tam olarak deneyimlediğinde anlayacaksın. Çok manidar geldi. Peki kartlar size sizinle ilgili, yani başka, bu kişiden alakasız başka bir şey söylesinler. Bir tavsiye, bir şey söylesinler. Hayatınla ilgili büyük bir değişim bekleniyor dediği kartlar size.
Evet, bir açılımın daha sonuna geldik. Başka nice güzel açılımlarla görüşmek üzere. Umarım her şey arzu ettiğinizden de güzel şekilde olur, kolaylıkla olur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.